çok etkileyen şey klinik alanı oldu. Biraz daha ona yatkın olduğumu gördüm. Çocukluktan beri böyle şeylere maruz kalınca insan birazcık daha temelinde oturtturabiliyor bu düşünceleri. Kendinize şefkatli davranamıyorsanız başkasına şefkat göstermek güvenilir değil. En dip değildir ama sıkışmış olan hal o tomurcuk çıkartır bize. O tohumun filizlenme halidir aslında. Uzman klinik psikolog Şerife Erkan bu hafta Kırmızı Koltuk'taki konuğumuz olacak. Mesleğine nasıl başladığını, deneyimlerini ve gelecekte bu mesleği seçmek isteyen gençlerin neler yapması gerektiğinden bahsedecek. Kendi hayatına çok yakından dokunmuş olan öz şefkatin öneminden ve nasıl uygulanabileceğinden de bahsedecek. İzleyelim. Şerife Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Bize kendinizi tanıtır mısınız? Tabii ben uzman klinik psikolog Şerife Erkan. Girne Amerikan Üniversitesi'nde lisans okudum psikoloji üzerine. İngilizce okudum. Bir yılda hazırlık olmasıyla birlikte. Daha sonrasında yüksek lisans yaptım. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nde klinik psikoloji üzerine. Ve aynı zamanda da seanslarımı yürüttüm. 3-4 yıldır da genel olarak aktif olarak çalışıyorum. Böyle. Klinik psikolojiyi neden seçtik? Önce psikolojiyi neden seçtik? Aslında ilk şeyim psikoloji değildi. Benim lisansa başlama şeklim işletmeydi açıkçası. Hazırlık okurken işletme okumaya karar vermiştim. Daha doğrusu tercihim o yöndeydi ama işletme derslerine girdiğimde bu alana ilgim olmadığını fark ettim. Yani gerçekten hayal ettiğim şeyle olan şey arasında çok büyük farklar olduğunu, hatta işletme mezunu insanlarla konuşma fırsatım oldu. Daha sonrasında bölüm araştırmaya başladım. Hazırlık bitmeden karar vermek istiyordum. Hukuk alanına gittim, PDR alanına gittim, psikoloji alanına da gittim ve en uygun bölümün benim için psikoloji olduğuna karar verdim. Böylelikle yolculuğum başladı aslında ama psikolojinin ilk 2 yılında gerçekten insan biraz kavrayamıyor ne olduğunu. Çünkü daha giriş, daha temel dersler alıyoruz ya. 3. sınıfta patoloji dersleri almakla birlikte aslında ne kadar bana yatkın olduğunu gördüm bu mesleğin. O yüzden de psikoloji bölümüne hayranlığım ve ilgim daha da büyüdü. Stajlarla birlikte de tabii. 3. sınıfta hatta 2. sınıfın yaz döneminde stajlarıma başladım. Çocuk alanında staj yaptım ilk zamanlarda. Daha sonrasında yetişkin alanında yaptım. Adli psikoloji stajı yaptım. Endüstriyel psikoloji alanında staj yaptım. Hangisini seçebilirim diye hepsini deneyimleyerek aslında alanımı seçmeye çalıştım. Kliniklerde de çalıştım tabii ki de ama beni en çok etkileyen şey klinik alanı oldu. Biraz daha ona yatkın olduğumu gördüm. Böylelikle devam etti aslında klinik psikolojiye yönelmem de bu şekilde oldu. Aslında şanslı bir insanız. Seçtiğimiz alanı en azından deneyimleme ve bize ait olup olmadığını, bununla mutlu olup olmayacağımızı görme şansımız oldu. Her genç maalesef bu kadar çok şanslı olmayabiliyor. Evet. Ve mesleği tanımadan da gidebiliyor. O yüzden şanslısınız. Bildiğim kadarıyla da klinik psikolojinin dışında da özel ilgi alanlarınız var. Biraz onlardan bahseder misiniz? Tabii biraz hayat deneyimiyle aslında elde ettiğim alanlar bunlar. Fonksiyonel tıpla ilgileniyorum. Ben çok kilolu bir çocuktum ve kilolu bir çocuk olmanın da getirdiği tabii ki de birçok şey vardı. Çocukken zorbalığa uğruyorsunuz, eleştiri alıyorsunuz bu yönden de. Tabii ben zamanla kilo almam devam etti ve yükseldi büyümemle birlikte. Sonrasında zayıflama kararı aldım ve nasıl zayıflayabilirim? Gerçekten bunun sürdürebilirliği nasıl olabilir? Nasıl hayatım boyunca bunu yedirebilirim? Çünkü diyetisyenlerle çalıştığım zaman belli bir dönem kilo verip daha sonrasında bu sürdürülebilir olmuyordu benim için en azından. Sonrasında fonksiyonel tıpla tabii tanışmam çok da zor olmadı. Fonksiyonel tıp eğitimi almış diyetisyenlerle çalıştım. Sonrasında ilgi alanımı çektiğini fark ettim. Yemek yapmak, beslenmek, uyku düzenini ayarlamak, o stres yönetimine ne kadar katkısı olduğunu, zihinsel işlevimizin bedenimize ne kadar uyumlu olduğunu fark ettim. Ve sonrasında bu eğitimi neden de ben almıyorum dedim. Ve o eğitimi ben de aldım. Şu anda kendi hayat deneyimimde yani şu anda sürdürülebilir şekilde uygulamaya çalışıyorum. Bunu da hala da devam ediyorum. Aynı zamanda da beden imajı konusunda bazı tabii düşüncelere sahip oldum. Çocukluktan beri böyle şeylere maruz kalınca insan birazcık daha temelinde oturtturabiliyor bu düşünceleri. O yüzden de öz şefkate yöneldim. Öz şefkat nedir'i araştırdım. Nasıl eğitim alabilirim? Neler olabilir? Kendi hayatıma bunu nasıl yedirebilirim üzerine eğitimler de aldım. Öz şefkatin aslında ne kadar yanlış tanıdığımızı fark ettim. Çünkü öz şefkat biraz daha bencil olmakmış gibi algılanıyor insanlar tarafından ama öyle değil kesinlikle. Daha çok açık olma, cesaret gösterme, sorumluluk almak üzerine sağlıklı bir zihin yönetimi için öz şefkat çok gerekli aslında ama tabii biz daha çok başkasına
başkasına şefkat gösterme üzerine alışkanlıklar ediniyoruz. Onun üzerine birazcık daha hem danışanlarımla çalışıyorum bunu ihtiyaç duyduğum halde, ihtiyaç duyduğum durumlarda. Hem fonksiyonel tıpı seanslarımda gerçekleştirmeye çalışıyorum. Onlardan da aslında destek alıyorum. Ama asıl ekolüm bilişsel davranışı terapi tabii ki de. Bu bilişsel davranışı terapi birçok konuyu ele alabilecek şekilde genişletilebilir bir hal aldığı için mindfulness da zaten çok benzer bir şekilde ilerletiyor. O yüzden de çok işime yarıyor bu alanlarda. Hayat deneyimimden elde ettiğim yolculukta seanslarıma çok yarıyor. Şöyle baktığımızda sağlıklı insanın sağlığını da götürmeye yönelik bir şey herhalde öz şefkat. Evet. Ama insanlar bir şekilde o sağlıklarını kaybettiklerinde de tekrar bunu ele alırken onlara bir yaklaşım modeli. Evet, ya aslında bir ıstırap var, yani bir acı var ve ona duyarlı olma halini, kendimize karşı ve başkalarına karşı duyarlı olma hali, o ıstırabı hafifletmeye yönelik istekli olma yetisi demek şefkat. Yani o istekli olmuyoruz birçok şekilde. Bunun olması gerektiği gibi. Çünkü alışkanlık edinmediğimiz için çevremizde birçok insan bunu yapmıyor. Kendine şefkat göstermiyor, değil mi? Size mesela sorduğum zaman desem ki kendinize karşı şefkat gösteriyor musunuz? Başkasına gösterdiğiniz şekilde. Çoğu insan buna hayır diyor. Maalesef ki. O yüzden kendimize şefkat göstermenin bir psiko eğitimini vermek lazım. Yani bir eğitimini vermek lazım danışanlara. Daha sonrasında onu açıklayıp adım adım ilerletmek, hayatına yedirmek lazım. Çünkü alışkanlık değil bu bizim için. Alışkanlık yolumuza gidiyoruz. Beynimizi bir ağaç, bir orman olarak düşünürsek her gün gittiğimiz yol artık bizim için bir patika oluyor. Başka yollar üretmek biraz daha alışıldık dışı oluyor. Onu da biraz fark ettirmek lazım. Hem insanlara hem danışanlara. Ben de öyle ilerlemeye çalışıyorum. O zaman insanların ruhsal sağlıklarını kaybetmeden önce böyle bir sistemle karşılaşıp bu yolda yürümeleri onları ruhsal yönden sağlıklı bir insan olarak devam ettirmeye faydalı olacak. Hele gençlik döneminde herhalde Evet, bu çok evet. daha önemli diye Evet. düşünüyorum. Çok önemli. Özellikle gençler biraz daha kendini eleştirel yaklaşıyorlar. Daha sert kelimeler kullanıyorlar ama bunu zaten çevreden öğreniyorlar. İşte asıl sorunumuz o. İnsanın kendine aslında şefkatli davranması özde çok önemli. Çünkü kendinize şefkatli davranamıyorsanız başkasına şefkat göstermek güvenilir değil. Yani o gösterdiğiniz içsel bir şefkatiniz yoksa karşı tarafa öyle bir şefkat aktarımı çok söz konusu olmuyor. Biraz öğrenilmiş şekilde iletiyoruz sadece. Özden bir şefkat duymak lazım diye düşünüyorum. Çünkü bu kapasite hepimiz doğarken var içimizde. Sadece bazen işte bazı sebeplerden dolayı geliştiremiyoruz bunu. Ama pratik haline dökebiliriz. Yani pratik yaptıkça zihnimiz ona alışacak. Peki yola bu evrileceğiz. yolda çalışmak isteyen psikologların nasıl bir özelliklerinin olması lazım? Nelere dikkat ederlerse bu yönde başarılı çalışmalar yapabilirler? Aslında şu anda zaten çok ön planda fonksiyonel tıp. Özellikle pandemiden sonra. Mindfulness teknikleri de çok ön planda. Yoga dediğimiz daha anda kalma, daha o anı yaşama. Çünkü zihnimiz bir gar gibi düşündüğümüz zaman o gara hangi trenin geleceğini biz bilmiyoruz ama hangi trene bineceğimizi biz biliyoruz. Yani biz seçebiliyoruz en azından. O yüzden onu idrakını edinmek lazım. Psikoloji zor bir alan. Ne kadar kolay gibi gözükse de aktif dinlemek, karşı tarafın sorununu belirlemek, o soruna yönelik hedefler koymak, o hedefi ilerlerken sürekli bir gayret, motivasyon içinde olması gerçekten zor. O yüzden sabırlı olmaları lazım. Özellikle yeni gelecek arkadaşlar için söylüyorum. Ve bu alanda deneyim sahibi olmak için çok staj yapmalarını öneririm. Her alanda. Yani klinik, sadece bir klinikte staj yapmak değil de birkaç klinikte. Çünkü her terapistin de kendine göre yöntemleri var. Kendi hayat çizgisinde bir şeyleri ifade ediyor. Herkes farklı şekilde yürütüyor seanslarını. Biz ne kadar hepimiz, yani birçok insan bilişsel davranışı terapi alsa da hepsini yürütme şekli çok farklı. Benim de öyle. Diğer arkadaşlarım da öyle, meslektaşlarım da öyle. O yüzden birkaç kişiden destek alarak, yani onlardan bir şeyler öğrenerek, açık yüreklilikle bunları bakarak aslında karar vermesini öneririm. Bütün alanları da denemesini. Aslında psikolojide sadece klinik psikoloji, endüstriyel psikoloji var gibi gözüküyor. Çocuk psikolojisi. Ama çok daha çeşitli alanlar var. Adli psikoloji var. Arka tarafta daha fazla şeyler de var. Onları da araştırmak lazım, bilmek lazım. Kendine uygun mesleği seçmek lazım aslında. Birazcık böyle o konfor alanından, o sürekli o çemberden biraz daha çıkıp deneyimlemeyi öneririm yeni gelecek arkadaşlara da.
Aslında sizi dinlerken şunu düşündüm. İnsan herhangi bir zamanda yol ayrımına gelip şerit değiştirebilmeli diye düşünüyorum. Esnek Ben bunu olması sevmedim. Başka bir yönde gidebilmeliyim. Sonuçta benim en çok gördüğüm o. Hepsi bir şekilde klinik psikoloji istiyorlar ama diğerleri bana ne kadar uygun, ne kadar sevebilirim, bu bana ne kadar uygun çok fazla düşünmeyebiliyoruz diye düşünüyorum. Evet, gerçekten öyle. Çünkü hep öğrenilmiş şeyler, işte rol alıyoruz herkesten. Yani klinik psikoloji herkesin farklı bir şekilde tatminini sağlıyordur eminim ki. Ama herkes ona odaklanıp yaşıyor. Sadece esnek olmak lazım. Ben mesela örneğin başıma bir şey geldiğinde kötü olarak nitelendirebileceğimiz. Oh diyorum, şimdi bir şey öğreneceğim. Çünkü sıkışmadan öğrenemeyiz. Yani o sıkışmışlık hali çok önemli. Sıkıldığınız zaman, sıkıştığınız zaman bir şeyleri öğrenmek için bir potansiyele, bir şeye sahip oluyorsunuz. İşte şey vardır ya, en dibi görmeden yükseğe çıkamayız gibi. En dip değildir ama sıkışmış olan hal o tomurcuk çıkartır bize. O tohumun filizlenme halidir aslında. O yüzden onları da kabul edip açık yüreklilikle kendinizi her şeye açmak lazım diye düşünüyorum. Yani yeni gelen arkadaşlara da, kendime de her zaman bunu söylüyorum. O yüzden sıkışmış olma hali benim için çok değerli mesela. Başka neler kazandırdı sizi? Mesela sıkışmışlık halinden bir şeyler öğrenerek çıkıyorum diyorsunuz. Başka size neler kattı bu? Aslında çok sıkıldığım bir dönem yemek yapmaya başladım ben. Ve inanılmaz derecelerde yemek yapıyordum. Sabahtan akşama böyle tarifler deniyorum falan. Ve buna çok ilgim olduğunu fark ettim. Aşçılığa ilgim olduğunu, daha sonrasında tarıma ilgim olduğunu fark ettim. Çok farklı alanlar keşfetmeye başladım. Onarıcı tarımın ne olduğunu araştırdım. Acaba bunu mu okusam dedim. Çünkü bunlar da bize daha bütüncül bakmamızı sağlıyor. Çünkü dünyada tek başımıza gelmiyoruz buraya. Anne ve babamızın aracılığıyla geliyoruz ve birlikte yaşıyoruz. Başkasının yaptığı şey beni etkileyebiliyor. Bir teknoloji çıkarıyor orada ve o teknoloji benim hayatımı etkileyebiliyor. Bunu biraz daha geniş açıda bakmama yardımcı oldu. Sıkışmışlık hali. Benim bir depresif bir dönemim vardı. O zamanlar işte yemek yaptım. O sıkışmışlık halindeyken. Sonrasında o yemek yapma haliyle birlikte o yemeklerin nereden geldiğini, o sebzelerin nereden geldiğini araştırırken tarımla tanıştım ve tarımın nasıl yapılması gerektiğini, şu anda yediğimiz yiyeceklerin bizim almamız gereken vitamin ve mineralleri destekleyemediğini, onları öğrendim ve böylelikle fonksiyonel tıpı da destekledi aslında benim tarımla ilgim. Aynı zamanda da yemeği de harmanladı diyebilirim. Yani birçok sıkışmışlık alandan birçok şey çıkardım diyebilirim. Peki meslekle ilgili unutamadığınız bir anınız? Staj yaparken de herhalde en çok şaşırdığım bir anım vardı. Çok ağır bir vakayla karşılaşmıştım ve stajdayım, yani ilk defa yetişkin stajını yapıyorum çocuktan sonra. Yetişkinlerle ilgilenen bir yerde. Bir devlet kurumuna bağlıydı ve antisosyal kişilik bozukluğu vardı ve benim onunla konuşmam istendi. Yani ona terapi değil de onu en azından böyle bir ön görüşme olur ya, anemnez tarzı. Çok şaşırdım, detaylar ve şeyler gördüm çünkü beni çok korkuttu bu alan. Dedim yani klinik psikoloji böyle bir şeyse ben bunu yapamayacağım herhalde diye düşündüm. Hatta bir ara daha farklı alanlara yönelmeye çalıştım. O yüzden orada anlatılanlar, o yaşananlar benim en herhalde şaşırdığım ve unutamadığım anılardan biriydi. Stajımdı yani. Peki çok teşekkür Ben ederim. teşekkür ederim. Elinize Çok sağ olun. sağlık. Sağ olun.